Esenlikler sevgili dergi takipçilerimiz. Bu haftaki konuğum Ön Türk Akademisi'nin değerli üyesi Türkolog Fatih Mehmet Yiğit. Sayın Mehmet Fatih Yiğit'e ait yayınlanmış metinler, Oğuz Kağan'dan Atatürk'e Türk Bilgeliği, Türkoloji makaleleri, Tanrıkut Mete Kağan Ulubatur Destanı, Sosyal Psikoloji Kuramları Deney. Birazdan kendisine dergimiz adına Ön Türk uygarlıkları ve milli sembolleri hakkında çok merak edilen soruları yönelteceğim. Ama öncesinde Türkolog Fatih Mehmet Yiğit'ten kendisini biraz tanıtmasını rica ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz Fatih Bilgem. Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hoş bulduk. O şeref bize ait. İsmim Fatih Mehmet Yiğit. Belirttiğiniz üzere Türkoloji üzerine çalışmalarım bulunmakta. Yayınlanmış 4 tane kitabım var. Ayrıca 72 tane makale bulunmakta. Uzun yıllardır Türkoloji üzerine araştırma yapmaktayım. Diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle size saygılarımı sunuyorum ve teşekkür ediyorum söyleşiyi kabul ettiğiniz için. Ve ilk soruma geçiyorum. Tabii, buyurun. Ön Türkler kimlerdir ve bilinen Ön Türk uygarlıkları hangileridir? Şimdi Ön Türk dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen Türklerin atası. Biz Türklerin atası olduğunu ilişkilendirebilmemiz için de aramızda soy, dil, tarih, coğrafya, kültür bağımız bulunması gerekmekte. Tabii bu Ön Türk dediğimiz zaman da ilk akla gelen eski çağ uygarlıkları. Yani milattan önceki asırlarda Türk topluluklarının ataları sayılan uygarlıkları bahsediyoruz. Tabii bu uygarlıklarla ilgili aramızda bağ bulunanların bazıları Sümerler, İskitler, Truvalılar, Etrüskler. Tabii başka uygarlıklar da var Türk bağı bulunan. Ancak en kuvvetli bağ bulunanlar bunlar. Tabii bunların da dediğim gibi arasındaki bağların en önemli ögeleri soy birliği, dil, tarih, coğrafya, kültür. Bu şekilde. Tabii bunları tanımak istersek ilk akla gelen Sümerler. Sümerler tabii dünyada eski çağ uygarlıkları içerisinde dünya medeniyetine katkıda bulunan en büyük uygarlık sayılabilir. Bunun nedeni yazının icadından astronomi, tıp, matematik, hukuk alanında dünyada ilk temelleri bunlar atmıştır. Tabii Sümerlerin biz Türk olduğunu nereden iddia ediyoruz? Farazi kafamızdan iddia etmiyoruz tabii ki. Sümerler kendilerini kendi kaynaklarında çivi yazılı tabletlerde Kenger olarak tarif ediyorlar. Kenger bildiğimiz üzere Türk boylarından birisidir. Göktürk yazıtlarında da bununla ilgili gerekli kayıt vardır. Ayrıca Akatlar, Elamlar Sümer olarak nitelendiriyor bu kavmi. Sümer ismi de Türkçedir. Altay'da Sümer Dağı bulunmaktadır. Altay Türklerine ait Mağday Kara destanı var. Bu destanda da zaten Sümer Dağı geçmektedir. Sümerlerin yapılan araştırmalara göre Ural-Altay dil grubundan olduğu tespit edilmiştir. Bununla ilgili olarak da Sümerlerin eklemeli Türkçe dil grubundan olduğu tespit edilmiştir. Bununla ilgili bilimsel akademik çalışmalar ziyadesiyle vardır. İstersek onlara bir bakabiliriz. İlk çalışma 1915 yılında Alman astrolog tarafından, Hommel tarafından yapılmıştır. Bu Sümerce'de 200'ün üzerinde Türkçe kökenli sözcük bulmuştur. Daha sonra bu araştırmalar ilerleştirilmiştir. 1975 yılında Fin araştırmacı Marpapula, daha sonra Türk araştırmacılardan Nedim Tuna, Vecihe Hatipoğlu, Muazzez İlmiyeçi bununla ilgili çalışmalar yapmıştır.
konuyla ilgili benim de bir tane makalem bulunmakta. Ben de bu makalede Sümer çivi yazıtlarında Kaan, yani yönetici, kral isimlerinin çoğunun Türkçe olduğunu tespit ettim. Bunu da yayınladım. İsterseniz görsellerde biraz izleyicilerimize gerekli bilgileri verebiliriz. Evet, burada gördüğünüz üzere Hommel'in çalışması, Alman araştırmacı. 200'ün üzerinde bu Türkçe kelime tespitinde bulunuyor. Kendisi Uygurca üzerine çalışmış. Almanlar zaten Turfan yazıtların tüm nüshaları Almanya'da, Berlin'de. Bu yüzden bunlar daha aşina Uygurca'ya. Uygurca ile arasındaki bağa bakmış Sümerce. 200 kelime bağı tespit etmiş. Geçersek. Evet, burada gördüğümüz üzere bazı Türkçe kelimelerin Sümerce ile karşılaştırılması yapılmış, mukayesesi. İzleyicilerimiz buradan takibini yapabilir. Burada durursak Sümerce Karaçay Türkçesi ile arasındaki ilişki üzerine bir çalışma yapılmış. Çoğu sözcük Türkçe ile birebir eş durumda. Geçersek. Bu bizim Türk araştırmacıların Osman Nedim Tuna ve Muazzez İlmiyeçi hanımefendinin güzel çalışmaları var. Yani bu da benim makalemin girişi. Bunu geçersek. Evet, burada benim çalışmalarımda Türkçe ile yönetici kral isimlerinin Sümer çivi yazılarında ilişkilerini anlattım. Tabii izleyicilerimiz bu videolarda bu kısımları durdurarak izleyebilirler, okuyabilirler. Bizim vaktimiz dar olduğu için biz görsel amaçlı, bilgilendirme amacı bir bilgisel paylaşalım istedik. Evet hocam, teşekkür ederiz. Evet. O Burada da zaman mesela aynı şekilde Türkçe isimleri var ve bunların bağlantılarını bahsettik. Şimdi ön Türklere dediğimiz zaman ikinci aklımıza gelen İskitler. Tabii bu İskitlerin nedeni hem İskitler coğrafi yayılma itibariyle çok geniş ve Bozkır'ın kuyumcuları olarak nitelendirildiği için İskitler her ne kadar Bozkır toplumu olsa da sanat eserleri olarak dünyanın gözünü kamaştıran bir uygarlık ve çok büyük bir uygarlık. Tabii biz de bunların torunları sayılmaktayız. İskitlerden sonra Hunlar, Hunlardan sonra Göktürkler, Göktürklerin devamcısı da diğer Türk medeniyeti gelmekte. Evet, gördüğümüz üzere İskitlerin sahasını görüyoruz. Çin Seddi'nden Avrupa'nın ortasına kadar. Kuzey Karadeniz havzası üzerinden. Tabii İskitler sadece bu coğrafyada kalmamış. Ayrıca Anadolu'da da uzun yıllar egemenlik sürmüşler. İskitler bu coğrafyada neden saha geniş olduğunu bu görsel bize anlatmakta. Bu görselde step dediğimiz otlaklar gözükmekte. İskitler bozkır toplumu olduğu için, geçim kaynağı hayvancılık olduğu için konar göçer bir hayat, yaşam tarzı sürmüşler. Bunlar da daima otlakları takip etmişler. Bu otlak kesimleri Çin Seddi'nden bugün gündemde olan Ukrayna'nın üzerinden Doğu Avrupa'ya kadar sürmekte. Hatta bunu uzatırsak Kuzey Avrupa'ya kadar İskitlerin hüküm sürdüğünü görebiliriz. Evet, burada konuyu izah ettik. Arkadaşlar okuyabilirler. Şimdi burada durursak arkeogenetik bilimsel çalışmalarda da İskitlerin bu step bölgesindeki yani otlak bölgesindeki yayılım alanlarıyla İskit kurganları ve İskit
eserlerin bulunduğu yerler ve mezarların bulunduğu yerler tamamen örtüşmekte. Tabii bu Amerikalıların yapmış olduğu bir çalışma. Bu 2019 yılında yapılan bir çalışma. Washington Üniversitesi'nden. Çok geniş bir çalışma. 100 bilim insanı 523 antik mezar kalıntısı üzerinde araştırma yapıyor. Ve bunun modellemesi çıkartılıyor, haritası çıkartılıyor. Milattan önce 12 binlerle 2000 yıllar arasında İskit Türklerin atalarının bu step bozkır coğrafyasını takip ettiği, yayılım alanlarının burası olduğu arkeogenetik bilimsel çalışmalarla da ispatlanmıştır. Evet, burada çalışmalardan görüntüler var. Tabii burada kafataslarını görüyoruz. Hun Türklerinde de var bu kafatası uzatma meselesi. Bazı şeylerde Yönetici evet herhalde. kafatasını uzatıyorlar, baskılıyorlar sararak. Bu bir şey gösteriyor, yani Elit. asalet gösteriyor. Evet. Evet, elit, soyluluk gösteriyor. Zaten İskit külahlarını da görürseniz sivri uçlu. Hı hı. Honi şeklinde. Evet, şimdi İskitleri biz arkeogenetik çalışmaları söyledik. Dremin isimli bir araştırmacı var. Bu da İskit Türkçe sözlüğünü yazmış. Ben bunu blogger sayfamda da paylaştım. Arzu edenler oradan da inceleyebilir. Antik Yunan ve Roma kaynaklarındaki geçen İskitçe sözcüklerin Türkçe ile bağlantısını kurmuş. Yani faydalı bir sözlük. Çok Arzu güzel. edenler oradan da bakabilirler. Şimdi burada Altar İskitlerin öküz. evet, evet, Türklerde öküz, boğa, yani bu e, önemli bir sembol. Bunu İskit kurganlarında görmekteyiz. Sümerlerde görmekteyiz. Ve ayrıca Türkmenistan'da Altın Tepe var. Orada da görmekteyiz. Bu da bunların birbiriyle olan bağlantısını kuruyor. Yani Türklerde ayrıca sembol bağlantısı da var. Sembolizm diyoruz buna. Belli objeler, belli hayvan sembolleri, heykelleri bu ilişki kurmamıza yardımcı oluyor. Tabii bunun anlamı da var. Doğu-Batı hakimiyeti. Ayrıca tarım toplumunun önemli bir sembolü. Bu boğa sembolü. Hatta Oğuz Kağan, Öküz Kağan olduğunu iddia edenler de var. Tabii benim görüşüm farklı. Oğuz Kağan okların birliği anlamına geliyor. Ama yine de o tez de yani varsayılabilir. Evet, İskit bölgesiyle ilgili olarak Kuzey Kafkasya'da Maykop kurganları var. Bu 4000-2000 yılları arasına çok eski bir tarihe şey yapıyor. Bununla ilgili kurgan kalıntılarında çokça Türk sembolü bulunmakta. Hocam ben de tam bu soruyu soracaktım size. Ön Türk Tabii buyurun. kurganlarındaki buluntularda Türk kültürüne ait hangi ulusal damga, motif ve figürlere rastlıyoruz? Tabii Türklerin en önemli tamga motifleri börü, pars, at, geyik, dağ keçisi, hayat ağacı. Tabii bunun dışında tulpar var. Ayrıca İskit kamaları var. Akınak denilmekte kılıçları. Uzun, sivri, kısa da var. İki tarafı keskin. Bunu Hunlar da kullanmış. İskitler de kullanmış. Ayrıca balballar var. Taşbaba diyoruz. Ata ana mezar taşları. Tabii bu İskitler döneminde bayan mezar taşları da vardı. Daha sonraları ata mezar taşlarına dönüştü. Bunu görsellerde de görebiliriz. Evet, bu Maykop kurganındaki bir taş, bitik taş. Üzerinde gök çarkı var. Çarkı felek denilmekte. Bu uzay zaman boyut ilişkisini açıklamakta. Yani bu kader diyoruz şu an.
Yani Türkçemizde var. Feleğin çarkından geçmişiz. Feleğin çemberinden Hocam geçmişiz. Oz damgası diyorlar bir de. Buna Oz damgası da deniliyor. Evet. Oz damgasının denilmesi de Göktürkçe'de Z, Oz'un yani Z harfinin benzer nitelikte olması. Tabii bunun alt kısmında da balık damgası var. Görürseniz. Bu balık da önemli sembollerden birisi. Evet, diğer kurgan kalıntılarında da gördüğümüz üzere şeyler var. Evet. Şimdi İskitlerle ilgili hep İskitler Türk diyoruz. Bu İskit sikkesi Atais'e ait. Evet. Atais son is kısmı Yunanlıların eki. Yani Grekçe ekti. Ata Türkçe'de büyük baba anlamında devlet başkanlarına denilmekte. Bu milattan önce 429-339 yılları arasında hüküm sürmüş bir Türk kağanı. Başında gördüğünüz üzere kurt başlı börkü bulunmakta. At üzerinde ok ve yay tutmakta. Ok yay Türklerin milli sembollerinden. Zaten Grekçe'de Atais yazmakta. Devam Ama edelim. aslında ata. Evet, Bildiğimiz ata. ata. Tabii Evet. ata. Yani bu Türk kağanı. Bu da Hun Başbuğu Atilla'ya ait bir görsel. Eski tarihi bir tablo. Burada da gördüğümüz üzere başında kurt başlı börküyle tasvir edilmiş. Bu da Atay'a ait, İskit Kağan Atay'a ait kurt başlı sikke. Şimdi Atilla demişken Hun İskit bağlantısını da biz tarihi kayıtlarda rastlamaktayız. Atilla'dan genelde İskitli olarak bahsetmekte tarihi kayıtlar. Bununla ilgili de bir vaka anlatılmakta. Atilla İtalyan Milano'yu zapt ettikten sonra gezerken tablo sırtlarında al cübbeleri ve başlarında taşlarıyla altın tahtlara kurulmuş iki imparatoru temsil eden bir tablo görüyor. Onların ayakları dibinde ise İskitler görüyor. Atilla buna çok kızıyor. Derhal bu tablonun imha edilmesini istiyor. Daha sonra kendisi tahta oturmuş olacak. Roma imparatorları ise sırtları altın torbalarıyla yüklü olduğu halde Atilla'nın ayakları altın döker durumda olacak şeklinde tablo çizilmesini emrediyor. Yani burada da Atilla'nın İskit Gücünü. soyunun devamı olduğu anlatılmakta. Evet, bu Atais, atamız yani. Atais'in e, hakimiyeti yani ordusunda 20 binden fazla atlı Türk kadın savaşçıların olduğu tarihi kayıtlarda geçmekte. Bu da Amazon Türk bağlantısıyla alakalı bir kısım. Bu da Akınak, daha evvel bahsetmiştim. Türklerin ilk kılıçları, kammaları. Bunların kısaları kama şeklinde, uzunları kılıç şeklinde. Türkler buna akınak diyor. Akın akmaktan geliyor. Akıncı diyoruz zaten biz. Osmanlılarda dahi akıncı diyoruz. Akmaktan geliyor. Bu tarz kılıçlar ve kamalar kullanmışlar. Kurganlarda da hep bunlar çıkmış. Bu da benim Mete Kağan kitabımdaki görseller. İç Moğolistan'daki müzede bulunan akınak Hun kılıçları. Birebir aynı İskitlerle. Yani Hunlar da aynı geleneğe devam ettirmiş kılıç olarak. Bu da 2021 yılında Kazakistan Aktepe'de çıkan bir akınak kılıç. Dışı altın kaplama. Tabii zaman içerisinde demir kılıç paslanmış, korozyona uğramış. Bir de taş sunak var. Taş sunakın 4 bacağı da kurt börü başı şeklinde. Bu da Türk bağlantısını ifade etmekte. Kazakistan zaten Türklerin ana yurtlarından birisi. Tabii İskitlerin Türk olduğunu söylemiştik. Bu kayıtlarla ilgili Herodot'un tarihi var. Bodrum'da yaşamış Herodot. Büyük bir tarihçi. Yani herkesin onun kitabını okuması. Herodot, İskitlerin doğuşuyla ilgili bir vaka anlatmakta.
İskitlerin atasını Targitaos olarak tanımlamakta Herodot. Bu Targitaos Turgut da olabilir, Türk de olabilir. Şimdi dillerde genelde şöyle bir şey vardır yani. Ünlü harfler vurguları belirtir. Ama ünsüz harfler eşyaları tanımlar, cisimleri tanımlar. Çivi gibidir. Ünlü harfler değişebilir kavimden kavime. Ama ünsüz harfler genelde sabit kalır. T, R, S, işte T, R, K. Bazıları Çinliler Tuke diyor mesela. TK. Tur Türk. diyorlar. Evet. Evet. Taurans diyorlar. Tauryalılar diyorlar. Yani çok Türklerin Turan. farklı telaffuzları var başka dillerde. Ama buradaki dikkat etmemiz gereken husus ünsüz harflerin etkisi. Telaffuza göre A, E, U, Ü değişebilir ünlü harfler. Ama ünsüz harfler genelde kalıcıdır. Zaten kavimlere göre, dillere göre de son ekleri değişiyor. İşte Uslar, İsler genelde Grek, Yunan, Latin oralarda geçiyor. Evet Evet, hocam. Tam burada yeri anlatıyor. tam yeri gelmişken o zaman sorumu yönelteyim size. Tamam. İlk kez hangi tarihi eserler üzerinde Türk bayrağımızı süsleyen kün ay veya ay yıldız sembolü görülmüştür? Ve Göbekli Tepe'de Türk kültürüne ait semboller bulunmakta mıdır? Evet, var Göbekli Tepe'de Künay sembolümüz de bulunmakta. Birçok Türk sembolü bulunmakta. Künay kavramına gelirsek bu Türk Yenisey yazıtlarında geçmekte Künay kavramı. Eski Türk inanç sisteminde 3 alem mevcuttu. Yeraltı alemi, orta alem şu an yaşadığımız dünya alemi ve üst alem. Üst alem gökler alemi, Tanrı katının bulunduğu, uçmak, yeraltı alemi, erlik kanın bulunduğu ve azap edici kötü ruhların bulunduğu yeraltı alemi. Orta dünyada ise biz yaşıyoruz. Bu orta dünyanın sembolü künay şeklinde geçmiş. Genelde ölen kişiler diyor ki künümden, ayımdan ayrıldım. Künay orta dünyanın sembolü. Bizim Türkler de bu sembolü bayraklarında kullanmış. Alem olarak kullanmış, işaret olarak. Künay da zaten güneş ve ay. Bu da bizim şeylerimizde geçmekte yani. Evet hocam. Yazıtlarımızda geçmekte. Evet, devam edelim. Tabii bu Herodot açıklarken İskitlerin doğuşunu burada bir hikaye anlatıyor. İşte gökten diyor 3 tane altın eşya düşmüş. Biri saban diyor, biri balta diyor. Bir şey daha diyor, bahsediyor. Bu söyledikleri de ilk medeniyetin kurucu araçları. Yani Türkler hem madenciliği bulmuş, hem tarımı bulmuş, hem de savaş aletlerini bulmuş. Yani burada ona da işaret var. Şimdi genelde Türkler kendi mitolojimizi pek bilmiyoruz. Batı kaynaklarının mitolojisini takip ediyoruz. Yunan mitolojisinde geçen Artemis var. Aslında Artemis kaynaklarda Tauranlı, Tavrika, Türk yani Artemis olarak geçmekte. Bu Tavrika, Türk denilen yerde Kırım. Şu an Kırım'ın bulunduğu toprakları Türk ismiyle, Tauran ismiyle anılmaktaydı. Yunan kaynaklarında o şekil geçiyordu, Roma kaynaklarında o şekil geçiyordu. Artemis de orada ok ve yayıyla avcılık yapan, geyikle sembolize edilen bir tanrıça. Tabii bunu Yunanlar yani Grekler bizim Türklerden almışlar. Etrükslerden, Truvalılardan. Bu mitolojiyi almışlar, kendilerine mal etmişler. Geçebilirsiniz. Hocam gene yeri gelmişken sorayım. Tabii. Turan sözcüğü hangi Göktürkçe yazıtta geçmektedir ve Turan ne anlama gelmektedir? Evet, şimdi mesela Göktürklerden daha önce Romalı yazar Polyaneus var. Görselde de gözüküyor.
Taurans, bunun Stratejiler adlı bir kitabı var. Eski antik dönemin savaş sanatını anlatıyor. Yani güzel bir kitap. Tabii bu Türkçe'ye çevrimi var mı bilmiyorum da ben bunu çevirdim. Burada şu şekil anlatıyor. Taurans, Tauranlılar yani Turanlılar diyor. Hı hı. İskit halk olan Tauryalılar, Türkler savaşa hazırlanırken her zaman hendekler kazıyor, höyükler yiyor ve arkalarındaki zemini geçilmez hale getiriyorlardı. Geri çekilme yolları bu şekilde kesildiğinden fethetmekten ve ölmekten başka seçeneklerinin olmadığını biliyorlardı şeklinde. Yani kahramanlıklarını anlatıyor. Diyor ki geri çekilmek yok, teslim olmak yok. Bu Atatürk'ün Ya hattı müdafaa istiklal ya yoktur. ölüm. Tabii tabii. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Bu satık bütün vatandır. Ya istiklal ya ölüm. Bu geleneğin devamı yani. Evet hocam. Ölürüz ama toprağımızı vermeyiz. Devam edebiliriz. Evet, İskit Hun bağlantısını kurmuştuk. İskit Göktürk bağlantısı da Çin kaynaklarında geçmekte. Saka, Sogo şeklinde geçmekte. Çin kaynaklarında Göktürklerin Hunların bir kolu olduğu, e, Hunların Saka ülkesinden geldiği anlatılmakta. Ve Aşina soylu yani kurt, dişi kurt soylu bir ulus olduğu anlatılmakta. Burada göreceğimiz üzere Göktürk dönemine ait kaya resimlerinde başlık aynı. İskit başlığı. Yani hafif külah şeklinde. Hı hı. Ve dağ keçisi Dağ tamgası var keçisi. tepelerinde. Evet. Bu Göktürk yazıtlarının üstünde de var. Göktürk sanat eserlerinde de var. Evet. Burada Bizans kayıtlarında da var. Bizans kaynaklarında. Ee, Göktürk Kağan'ın mektubunda İskit harfleriyle yazılmış diyor. Yani Göktürkçe harflerin de İskitler tarafından kullanıldığı Bizans kayıtlarında geçmekte. Tabii bununla ilgili benim bir tane makalem var. İskit Saka Türklerin tarihiyle ilgili. Bunu arzu edenler okuyabilirler blogger sayfamıza. Diğer ön Türk ulusu Etrüksler. Etrüksler Truvalılar, Truva Savaşı'ndan sonra yenilgiye uğradıktan sonra bunlar İtalya'ya geçiyorlar. İtalya'da Latinleri egemenlikleri altına alıyorlar. Belli bir süre hüküm sürüyorlar. Etrüks medeniyetini kuruyorlar. Orada büyük bir medeniyet kuruyorlar. Ve bu Roma'nın temellerini atıyor. Roma'yı kuran zaten bu hanedan ailesinden öldürülmekte üzere olan kaçan hanedan ailesini çocuklarını bir sala koyuyor. Annesi bırakıyor. Onu dişi kurt emziriyor. Romus ve Romulus. Bunlar Roma'yı kuruyorlar. Kaynaklar da bu şekilde geçiyor. Bu da heykellerini yaptırıyorlar. Roma kurucu ataları olduğu için her yere bu kurttan süt emen çocuk heykelini yapıyorlar. Tabii bu bizim Bozkurt destanımız var. Aşina destanı. Burada da Göktürkler büyük bir saldırıya uğruyor. Bir yaralı çocuk kurtuluyor. O çocuğu kurt besliyor. Ondan türeyen çocuklar da Aşina soylu oluyor. Aşina hanedanlığı Göktürklerin kurucu hanedanlığı. Aramızda çok büyük bağlar var. Mesela biz Asena diyoruz. Etrüksler Rasena diyor. O derece yani. Tarkun mesela şeylerin, Etrükslerin kurucu atası. Tarkun, Tarkan bizim. Tarkan komutan ismidir. Komutan unvanıdır şeylerde, Türklerde. Bir ünvan. Evet. Evet, evet, evet. Bu kayıtlarda var. Turkanalar diyorlar zaten şeylere, Etrükslere. Turkana zaten Türk demek. Dediğim gibi ünsüzlere dikkat edeceğiz. TRK, Turkanalar. Evet. Zaten Türkan ismi de var. Dikkat ederseniz bayan ismi. Evet. Evet. Türk adı Göktürklerden önce de vardı. Bizim resmi Evet. tarihimizin yeniden değişmesi lazım. Tabii bununla ilgili bayağı bir akademik mücadele yürüten bilim insanlarımız var. Hepsi var olsun.
Aynen. Tabii bunlar bu işin öncüsü. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için dergimiz ve takipçilerimiz adına size çok çok teşekkür ediyoruz ve yine Ben teşekkür inşallah ederim. başka güzel bir İnşallah. söyleşte buluşmak istiyoruz sizinle. İnşallah. İnşallah. Sürçülisan ettimse affola. Kusura Çok sağ olun. bakmasınlar.